Bugün viraj çalışacağız. Ardışık virajımız var. Bir tanesi tehlikeli viraj dediğimiz türden, açı değiştiren bir viraj. Ayrıyeten motosiklet sürüş yönetim sisteminden bahsedeceğiz. Var mı sormak istediğiniz bir şey düz yol konumlanmaları ile ilgili? Şey konusu bende birazcık bir boş yolda neden orta şeride orta yolun ortasını tercih etmiyoruz da çizgiye daha yakın alanı tercih ediyoruz. Abi sağdan soldan özellikle akan trafikte gelecek olan tehlikelere karşı her zaman güvenlik balonu bırakmamız lazım. Ya yol boş mesela, otobanda gidiyorum. Hı hı. Benim solum da boş, sağım da boş. Yani iki şeritli yol, yani bu senaryodaki bahsettiğiniz gibi. Yani sanki bana daha güvenli geliyor ortada seyretmek. Yani mevcut şeridimin ortasında seyretmek daha güvenli gibi geliyor. Onun sebebi de şu. Çizgi bana riskli gibi geliyor. Eğer daha hızlı birisi gelir de ben işte aynayı kaçırırsam falan. Çizgi dediğiniz Yani ben çizgiye yakın devam edersem eğer. Şimdi şu yolu 3'e bölelim abi. Burası 1, burası 2, burası 3. Çizgi dediğin yer neresi? Şeydeyim ben, iki şeritli yol gene. Ben Hı. birinci şeritteyim, o şeritteyim. Buradasın. O yolun ortasından gidiyorum, yani 2'den gidiyorum. Buradan gidiyorsun. Örnek 2'den veriyorum. gidiyorsun. 3'ten gidersem ve hızlı bir araba gelirse benim solumdan, arkamdan, biri bana tedirginliğe sebep olmaz mı? Ya da onun bana Şimdi rüzgarı da etki eder. Şeridin ortasından gitmenin şöyle bir riski var. Bizim Türkiye yollarında, sizin oralar belki farklı olabilir abi. Ortası yolun kirli olur. Kirli olduğu için. Lastiklerin geçtiği, araç lastiklerinin Daha geçtiği temiz zeminler temiz olur. Arabalardan damlayan yağlar, klima suları hep yolun ortasında birikir. Doğru. Anladım. O yüzden ortayı anladım. çok sevmiyoruz. Ondan abi. dolayı. Sağ Anladım. tekerinizi ya da sol tekerinizi Mantıklı, tercih ediyoruz. doğru. Şimdi bu benim motosiklet lastiğim. Baktığınızda profili şöyle U gibidir, daireseldir. Ben bu motosikletle dik bir açıda giderken şu bölgenin üzerinde gidiyorum. Yaklaşık. Baktınız limit noktasına, yolu taradınız göz ucuyla, çevresel bakışla. Aynaya baktınız, arkadaki fotoğrafı da çektiniz, hemen tekrar ileriye baktınız. Bu şekilde. Çevresel bakış burada da işe yarıyor. Şimdi bir kalkalım, parkura gidelim.